Aşağıdan Revan Yayı. Gözlerimin açık olup olmadığını bile bilmiyordum. Kargaşadan sonra her şey çok sakin gözüküyordu. Yüzümü kaplamış olan tozu fark ettim. Burun deliklerimi tıkamış gibiydi ve burnumdan soluk almayı denediğimde her şeyi daha da beter ettiğimi hissettim. Nefesimi dudaklarımın arasından almaya karar verdim. Soluğumun tuğlalardan birine çarptığını hissedebiliyordum. Bir ambulans sireninin yitip giden bağırtısını duydum. Ve sonrasında tek duyabildiğim şey kendi nefesimdi. Ayaklarımdan biri yatağımın ahşap köşelerinin altına sıkışmıştı. Diğeri ise ağır tuğlalar gibi duran şeylerin altındaydı. Ayak parmaklarım, bacaklarım ve saçım hapsolmuş ve kıpırdamamaya mahkum edilmişlerdi. Çok fazla acı hissediyor ancak nereden geldiğini bulamıyordum. Hiç bu kadar küçük bir alanda sıkışmamıştım. Dünyam son derece dar ve katıydı. Korkuyordum. Bekledim de bekledim. Ve annemin bir zamanlar korktuğumda yapmamı tavsiye ettiği gibi hayatımdaki tüm neşeli olayları hatırlamaya çalıştım. Ne var ki bunların sayısı pek azdı. Abimin düğünü, büyükannemin Mekke'den dönüşü ve bana şarkı söyleyen bir oyuncak bebek getirmesi, en fazla bayram harçlığımı aldığım son bayram, annemin eve yeni bir bebek getirmesi. Gerçi bunun benim için mutluluk verici bir olay olduğundan şüpheliydim ancak o küçük şeye bakan anne ve babamın yüzlerindeki neşeyi kesin kes görmüştüm. Nefesim hafifçe suratıma geri döndü. Bahçemizdeki bitkilerin raihasını taşıyan bir esintiyle değil, grimsi nesnelerin kokusuyla birlikte. Sanki beni rahatlatarak her şeyin yoluna gireceğini söylemek için hafifçe burnuma ve yanaklarıma dokunuyordu. Ne var ki bir dakika sonra ağlamaya başladım. Gökyüzü yıldızsızdı ve işte ancak o zaman gözlerimin kapalı olduğunu fark ettim. Zira yapış yapış göz kapaklarımı hissetmeye başlamıştım. Mesele değildi. Zaten onları açmak ya da kapamak arasında en ufak bir fark yoktu. Öyle çok ağladım ki suratımdaki tozla birleşen gözyaşlarım, yanaklarımın ucuna doğru ilerleyen ve kulak kanallarımı tıkayan bir çamur oldu. Kanamam olsa gerekti çünkü göğüs kafesimde korkunç bir acı büyümeye başlamıştı. Başımın arkası her çığlığımla birlikte beni gitgide daha dibe çekiyor gibiydi ve etrafımdaki her şeyi iteleyebilecek güce sahipmişim gibi hissediyordum. Ne var ki hiçbir şey yerinden kımıldamıyordu. Ayağa kalkıp annemin sıcak kucağına koşmaya öylesine muhtaçtım ki. Ne ki sonra kafama dank etti. Hiç kimse bana yardım etmeye gelmeyecekti. Evin hiçbir tarafında en ufak bir kımıltı yoktu. Daha da fazla ağlamaya başladım. Yardım istiyordum. Yalnızca tek bir kasla, bir seferde bir ayak parmağıyla olsun hareket etmeye çalıştım. Tenimin altında son derece keskin bir şeyin battığını hissediyordum. Ağlamayı kestim. Bekledim. Kanadım.